Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Thumbnail ve başlıkta da belirttiğim üzere düzenlemiş olduğum video Honda PCX 125 2018-2020 kasa scooterlarımıza tur camı, başka bir deyişle uzun siperlik montajı nasıl yapılır ile ilgili. YouTube'da bu tarz videolar var ancak detaylı olarak belirtilmemiş. Siperliğim GP Composite ürünü. Hepsi buradan sipariş ettim. Başlarda ihtiyaç duymuyordum. Kış ayında olması gerektiğine karar verdim. Montajını uygulayınca açıkça söyleyeyim, daha önce neden takmamışım dedim. Rüzgar almıyorsunuz, bu bir. Scooter sarsılmıyor. İğmelenme ve uzun yolda rüzgar çarpmadığı için, yani göğsünüze, hız artışı veriyor. Serviste montaj ettirmedim çünkü 600 lira civarı fiyatlar veriyorlar. Ben 350 liraya mal ettim. Özellik olarak 69 cm füme renk ve spor cam ayrıntıları öne çıkıyor. O parayı servise dökeceğinize gerekli birkaç adet alet alıp yine kârda olabilirsiniz. Bu parçaları daha sonra başka işlerinizde kullanabilirsiniz. YouTube'da yeni olduğum için, ayrıca sessiz ve müsait bir ortam olmadığı için videolara sesimi daha sonra ekliyorum. Merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hadi videomuza geçelim. Clap. Go. Burada bir numara yıldız ucumuzu kullanarak sağlı sollu iki vidayı çıkartıyoruz. Herhangi bir küçük yıldız tornavida da işinizi görebilir. Ek olarak kullandığım tüm aletleri ve aldığım tur camının linkini açıklamalar kısmında belirteceğim. Vidalarımızı çıkardıktan sonra elimize herhangi bir bez alıp ince uçlu düz bir tornavida yardımıyla grenajımızın yuvarlak içine aldığım kısmından hafifçe içine sokarak ve aşağı doğru kaydırarak yavaş yavaş klipslerinden çıkartıyoruz. Ok işaretiyle belirttiğim kısımda cırt cırt bant var arkadaşlar. Oradan da kurtarmamız gerek. Banttan kurtarmak için ayrıca uğraşmanıza gerek yok. Zaten aşağıya doğru tornavidanızı kaydırırken tık sesi gelecektir. Bu da çıktığının göstergesidir. Akabinde şu an tutmuş olduğum yerlerden aşağı doğru baskı uygulayarak klipslerinden çıkartmaya çalışıyoruz. Daha sonra yuvarlığa aldığım yerlerden de aşağı doğru baskı uygulayarak grenajımızı tamamen çıkartmış oluyoruz. Grenajı çizmemek için herhangi bir muhafazanın üstüne koymanızı öneririm. Şimdi orijinal tur camımızın en üstünde sağlı sollu 2 adet 10 numara lokma mevcut. Bunları lokma ucumuza çıkartıyoruz. Bunlar orijinal parçalar arkadaşlar. Saklamanızı öneririm. Daha sonra herhangi bir aksilik olduğunda hazır olarak elinizin altında bulunabilir. Çünkü bu lokmalar kullanılmayacak arkadaşlar. GP Composite firması kendi ürününe has alyan vida göndermekte. Bunlarla montajımızı yapacağız. Üstteki işlemimizi tamamladıktan sonra alttaki sağlı sollu 2 adet alyan vidamızı 5 numara ucumuzla çıkartıyoruz. Bunları GP Composite ürünümüzde de kullanacağız arkadaşlar. Sadece üstteki lokmalarımızı kullanmayacağız. Sökme işlemimizi tamamladıktan sonra orijinal tur camımızı tırnaklarından yavaşça çıkartarak muhafaza altına alıyoruz. Bu parçamızı da çizilmemesi için gazete kağıdı veya herhangi bir poşet üzerine koyabiliriz. Çünkü hassas bir malzemedir arkadaşlar. Parçamızın altındaki kısımlara genellikle su ulaşamadığı için tozlu kalıyor. Normal nemli bir bezle silmenizi öneririm. Buradaki tozlar daha sonra kalıntı yaparak grenajımızdan ses gelmesine sebep olabilir. Kargo firması ile gönderilen ürün kutumuzu bir maket bıçağı ile dikkatli bir şekilde açıyoruz. Hassas malzemeler olduğu için dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Ürünümüzü köpüklü muhafazasından da çıkardıktan sonra orijinal tur camını söktüğümüz montaj yuvalarına göre ayarlıyoruz. Ürün kolisi içerisinden çıkan 4 numara alyan vidalarımızı da elimizde hazır bulundurarak elimizle ayarladığımız yuvalara sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz ve hafifçe sabitlemeye çalışıyoruz. Alt taraflarda yine orijinal tur camından söktüğümüz 5 numara alyan uçlarımızı kullanıyoruz.
Değerli izleyenler, burada dikkat etmemiz gereken nokta daha sonra tecrübelerime dayanarak uyguladığım plastik conta işlemi. Burada üstler için plastiğimiz var ancak ayrıca bir conta göndermemişler. Ben bunu herhangi bir hırdavatçıdan temin ederek üstlere daha sonra montaj ettim. Çünkü hafif hafif tıkırdama ve gıcırtı sesleri geliyordu. Bu sayede buna çözüm buldum. İsterseniz orijinal siperliğimizden çıkan 10 numara lokmamızdaki contaları da kullanabilirsiniz. Ben orijinal parçaları kullanmak istemediğim için gidip ayrıca satın alarak bu problemi çözdüm. Evet, şimdi sıkıştırma işlemine geçtiğimizde bu vidaları çok fazla sıkmamamız gerek. Çünkü aşırı sıkmak parçamızın kırılmasına ya da grenajdan motor çalıştığı anda ses gelmesine sebep olabilir. Buradan itibaren hızlı bir şekilde geçiyorum. Sona doğru yaklaşırken siperliğimizi tamamen monte ettikten sonra grenaj parçamızı takmadan önce iyice bir kontrol edin. Hatta motoru çalıştırın. Kontrol ederken iyice yaklaştırmak istedim. Çünkü sizler de işlem yaptığımız yerleri iyice görebilin. Kontrollerimiz bittikten sonra söktüğümüz grenajımızı alıyoruz. Ok işaretiyle belirttiğim kısımlarda 2 adet iç ana klips var. Grenajımızı bunlara geçiriyoruz. Diğer klipsimizde şu an ok işaretiyle belirttiğim yıldız vidalarımızın geçtiği yerde. Onun da içe oturduğundan emin oluyoruz. Diğer tüm klipslerin yerine oturduğundan emin olduktan sonra son olarak aşağıya baskı uygulayarak çıkardığımız en üst tırnağımız kalıyor. Aynı şekilde yukarıya doğru baskı uygulayarak üst tırnaklarımızı da yuvasına geçiriyoruz. Üst tırnaklardan tık sesi geldikten sonra aşağıya doğru baskı uygulayarak ellerimizi kaydırıyoruz ve en alttaki cırt bandımızın olduğu yere hafifçe yine bir baskı uyguluyoruz ve yerine oturtuyoruz. Buradan da tık sesi aldıktan sonra işlemimiz tamamlanmış bulunmakta. Yine yaptığımız işlemleri kontrol ediyoruz ve üstünden geçiyoruz arkadaşlar. En alttaki iki vidayı sıkmadan önce şu anda ok işaretiyle belirttiğim yerden bakarak alt klipsin oturup oturmadığını anlayabiliriz arkadaşlar. Eğer grenajın beyaz kısmı üste çıkıyorsa ve yıldız vidalarınızı sıkmakta zorlanıyorsanız bilin ki oturmamıştır. Bu tür bir sorunla karşılaştıysanız tekrar aynı şekilde grenajı çıkarmanız ve oranın oturduğundan emin olup belirttiğimiz şekilde yerine takmanız çözüm olacaktır. Vidalarımızı da sıkmayı bitirdikten sonra işlemimiz tamamlanmıştır. Tüm tecrübelerimi siz değerli izleyicilerimle paylaşmaya çalıştım. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayınız. Aklınıza takılanları ya da sormak istediğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Neden olmasın diyerek bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Yurt dışından getirtip takacağım, montaj edeceğim ürünler de olacak. Muğla civarında olan arkadaşlara cüzi miktarlar karşılığında yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Esen kalın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.